Şimdi motorumuzu kapatalım ve aracımızın içine geçelim. Evet, 600'sel aracımızın içindeyiz şu anda. Görüldüğü gibi gayet temiz. Tabii bu kadar yaşın verdiği bazı belirtiler var. Ama yine de bu tip bir araç için gerçekten de, çünkü çok fazla el değiştiriyor böyle araçlar. Bu öyle bir şey değil. Devlette kullanılmış. Sonra da abimiz bunu satın almış açık artırmadan. O şekilde kendisi de bir 7-8 bin kilometre kullanmış. Şimdi direksiyonumuz Mercedes'in gerçekten çok klasik ve bence en fazla yakışan direksiyonlarından bir tanesi. 5 tane göstergemiz var. Ortada hız göstergesi, yanında devir, diğer tarafında yağ basıncı, anlık tüketim, sıcak, motor, hararet gibi. En solda yakıt tüketimi, en sağda da klasik saatimiz mevcut. Orta konsolsa 1993 yılına kadar bu şekildeydi. Yani 1991-93 arası burada görüldüğü gibi klima, havalandırma kontrolleri, eğlence sistemimiz, müzik sistemimizin tuşları. Bu daha farklı bir müzik sistemi koyuldu görünüş olarak. Bizim aracımızda yer alan Beker üretimi ses sisteminin versiyonu Maxio 2000. 91-92 yılları arasında Euro 2000 ve Grand Prix 2000 tipleri de vardı bu ses sisteminin. Ayrıca 93 yılında Classic Special ve Exclusive modelleriyle yenilendi ve yine Beker üretimiydi. Diğer taraftan aynı yıl, yani 93 yılında Japonya'ya özel oldukça farklı bir navigasyon sistemi tanıtıldı. Bu sistemde havalandırma ve ses sistemi tuşları tek bir ünitede yer alıyordu ve büyük de bir ekrana sahipti. Bunu bazı W140 sahipleri değiştiriyorlar. Tabii bulmak da çok zor. Orta konsolun ona göre boşluğunu da ayarlamak zor ama yine de bu dönüşüm yapan kişiler var. Diğer taraftan 95 yılında Japonya harici modelleri kapsayan küçük ekrana sahip Bose marka navigasyon sistemi tanıtıldı. Bu sistem bagajda yer alan CD değiştiricisini de kontrol ediyordu. Oradan çeşitli adetlerde CD'ler buraya koyulup bu üniteden değiştirilip dinlenebiliyordu. 96 yılında W140 kasa oldukça kapsamlı bir makyaj operasyonu geçirdi. Ve bu makyaj dahilinde ısıtma, havalandırma kumandaları da baştan aşağı yenilendi. 3 parçalı yapı yerine tek parçalı, uzun bir ekrana sahip, daha modern görünüşlü, daha fonksiyonel bir sistem tercih edilmeye başlandı. Biz anlatımımıza şu şekilde, bakın burada kül tablamız var. Buradan detaydan görüldüğü gibi tamamen masif ahşap kaplama yapılmış. Güzel yani şeyi. Tuşlarımıza bakalım. Burada arka cam rezistansı. Bu arka kafalıkların yatırılmasını sağlıyor. Şimdi basıyoruz. Bakın arka kafalığımız yattı. Şimdi tekrar açıyoruz. Açıldı. Burada bir tane kar zincirli bir tane tekerlek amblemi var ve bu tuş var. Buraya bastığımız zaman bu kışın antipatinaj sistemini birazcık geciktiriyor ki zincir falan varsa rahat yere tutunsun diye, öyle bir özellik. Burada bir bakın süspansiyon resmi var. Bu da hem birazcık sertleştiriyor veya yumuşaklaştırıyor. Yani sportif sürüşe göre veya konfor sürüşe göre aracın süspansiyon sistemini ayarlıyor. Şurada gördüğümüz çevirmeli bir buton var. 360 derecede dönebiliyor bu şekilde, bakın. Ortada olduğu zaman dikiz aynamızı oynatabiliyoruz. Sağa, sola, yukarı, aşağı. Sola aldığımız zaman sol aynayı oynatıyor. Sağa aldığımız zaman sağ aynayı oynatıyoruz. Evet, bunu arkaya böyle 180 derece döndürüp yaptığımız zaman bakın aynaları kapatıyor. Burada bir tuş var. Bakın bu arka cam perdesini açıp kapatıyor. Bunu aracın şeyini açalım şöyle. Görüldüğü gibi arka cam perdesi açıldı ve arka cam perdesi kapandı. Bunlar camlar zaten. Ön cam, ön camlar, arka camlar, kilit. Şurada bir grup var. Bu grup yol bilgisayarı var burada. O yol bilgisayarının özellikleri, araç ne kadar tüketmiş, ne kadarlık yakıtı kalmış, bu gibi şeyleri gösteriyor. Şimdi
şöyle bir şey gösterelim. Biz bu aracı bir müddet kullandık. Hep sürekli hızlanma denemeleri yaptık. Kısa mesafede yaptık. Gaz verdik. Görüldüğü gibi artık bu 40 mıdır? 2.55 2.3 saate yakın bir kullanım. 22 kilometre kullanmış ve 7 kilometre bölü saat ortalama hız vermiş ve 40 litre yakmış. Ama burada da benzer veriler var. Burada da yani en az 33 litre biz denerken bu aracı ortalama yakıt tüketimi yapmışız. 33 litre bölü 100 kilometre olarak. Buradaki tuşlardan ayarlıyoruz. Yol bilgisayarımız, yol bilgisayarı. Burada havalandırma kanallarının açıp kapanması, işte yönlendirilmesi, kış ve yaz modu şeklinde ayarları mevcut. Şimdi burada 600 selimizin yazısı var. Bayağı havalı bir şekilde ahşap trimin içine gömülmüş, güzel bir şekilde kesilmiş, koyulmuş. Baktık detaylarına. Şimdi bu 1991 ve 93 modelleri arasındaki 600 sellerde var sadece. Daha sonra adlandırma S şeklinde, S600 şeklinde olduğu için böyle bir şey bulunmuyor ve kaldırılmış. Şunu anlatmıştık bakın. Bunu buradan kapatalım. Burada 600 sel yazımızın üzerinde torpido gözümüz var. Bu torpido gözümüzün içinde de bir gizli gözümüz var ve bu gözde de şöyle açınca bir bardaklık ortaya çıkıyor bakın. Bayağı kullanışlı. Burada bozuk paralar için böyle bölmeler yapmışlar. Bardaklık. Burada da herhalde kalemlik yeri var. Bir kalemlik koymak için güzel bir bölme. Bunu böyle kapatalım. Evet, görüldüğü gibi. Şimdi burada bir önemli özelliğimiz daha var. Bunun için vitesimizi geriye takmamız gerekiyor. Vitesi geriye taktığımız anda aracın sol ve sağ uç noktalarında iki tane boynuz benzeri, hatta boynuz da denilebilir, krom çubuk çıkıyor. Amacı da böyle bakıldığı zaman aynada arabanın, büyük bir araba sonuç olarak, uç noktalarının görülebilmesi. Sağda ve solda aynalardan bu görülebiliyor. Bunu park haline aldığımız zaman da eski hallerine bu çubuklar dönüyorlar. Böyle de güzel bir kullanışlı bir aksesuar var. Burada da bakın aydınlatmalarımız var. Sağlı sollu, kitap okuma veya normal aydınlatma. Burada sunroofumuzun açma kapama şeyi mevcut. Burada tam büyük aydınlatmamız var. Normal ışıklar bunlar. Görüldüğü gibi. Burada güneşliğimiz, onun ışıklı aynası. Aynı direksiyonumuzun da ayarı mevcut ama manuel değil, elektrikli o da. Bakın. Yukarı aşağı ve çekiyorum, bana geliyor. Bayağı da geldi görüldüğü gibi. Şurada da hız sabitleme sistemimiz mevcut. El gazı diye de geçerdi. Cruise kontrol diye de geçer. Görüldüğü gibi. Şimdi burada koltuk ayarlarımız var. Bu koltuk ayarlarımız başlık için, sırtlık ve minderimiz. İleri geri ve beşik hareketi de yapıyor. Bayağı fonksiyonel bir şey. Görüldüğü gibi. Bir de 3 tane hafıza tuşumuz var. Şimdi önceden bazı kişiler bunu kullanmışlar ve hafıza ayarını yapmışlar. Biz de yapalım. Bakalım nasıl yapmış. En azından görürüz. Bir de güzel olan hafıza ayarında araçta elektrikli olan bir sürücü odaklı ne kadar şey varsa hepsi birlikte ayarlanıyor. Şimdi burada koltuk ayarlarımızdan bahsettik az önce. Bu başlığımızı ayarlıyor. Bu sırtlığımızı. Koltuğun minder şeklinde, yani beşik şeklinde ayarını ve minderin ileri geri hareketini. Şimdi burada hafızalar var bakın, 3 tane hafıza. Mesela önceden kullanmış kişilerin hafızaları burada kayıtlı şu anda. Basıyoruz 3 numaraya. Bu hafızalardan herhangi bir tanesine bastığımız zaman araçtaki ayna, dikiz aynası, yan aynalar, direksiyon, koltuk, ne kadar elektrikli şey varsa bütün hepsinin ayarı geliyor. Şimdi bakın, basıyoruz mesela 3'e. Sürekli basıyoruz. Bakın. Direksiyon, ayna, dış aynalar. Bayağı bir ilginç bir şekilde bir kullanım. Biz bir de 2 numarayı deneyelim. Görüldüğü gibi. Bu da 1 numaranınki. Her şey kendine göre
ayarlandı. 3 kişi için hafıza mevcut. Burada ayak frenimiz var. El freni diye bir şey yok. Zaten birçok Mercedes modelinde vardır. Pullman'da bile böyleydi. Bastık. Bunu geri atmak için basıyoruz ve görüldüğü gibi. Burada da uzun, kısa, daha doğrusu park lambaları, giderken sis lambalarını çektiğimiz zaman normal yükseklik, far yükseklik ayarı gibi şeyler mevcut. Bu arada aracımızda diğer W140 kasalara göre bazı ilginç farklılıklar mevcut. İlk olarak şunu belirtelim. W140 kasa 1993 Haziran ayında S harfiyle anılmaya başlandı. Örneğin 500S'ye S500 olarak adlandırıldı. Ve 1994 yılı kataloğunda da bu şekilde yer aldı. Ayrıca 94 yılı kataloğunda ön sinyaller beyaz olarak yer alıyor. Ve S600 modelinde de ön ızgara daha sık krom şeritlere sahip. Yani 3 yerine 6 adet yatay şerit bulunuyor. Diğer taraftan bizim aracımız 1992 model olmasına rağmen ön sinyalleri ve ızgarası 1994 modeliyle aynı. Aracın sahibi ise devletten bu şekilde satın alındığını ve en ufak bir değişiklik yapılmadığını belirtiyor. Araç devletteyken de böyle bir değişiklik yapıldığını sanmıyoruz. Bu çok düşük bir ihtimal. Ayrıca kilometre sayacı 1991 ve 1992 modellerde mekanik mesela. Ama 1993 yılı Kasım ayında tüm serilerde bu kilometre sayaçları mekanikten dijitale çevriliyor. Ancak bizim aracımızda ilginç bir şekilde yine bir farklılık söz konusu. Ve 1992 model olmasına rağmen kilometre sayacı mekanik değil, dijital. Bu da kafa karıştırıcı bir şey. Kısacası aracımız 600 sel ancak S600 modelinde yer alan bazı önemli değişikliklere sahip ve sonradan da eklenmediği sahibi tarafından belirtiliyor. Evet, aracımızın içinde tanıttık. Şimdi en son olarak 600 sel modeline özgü bazı detaylardan bahsedelim ve aracımızı komple bir dolanalım. Yine ön panjurumuz her yeri krom. Bakın normalde bu kasalarda burada ve burada krom detay, krom çizgi bulunmuyor. Şimdi bir de bir bagajımıza bakalım. Bagajımız buradan açılıyor. Her şeyden önce 600 sel yazımız, bu önemli. Bagajımız görüldüğü gibi. Bu kadar büyük bir araç için çok büyük bir bagaj değil ama çok da gerekli değil. Bakın burada yedek lastiğin bulunduğu yer. Ekipmanlar. Evet. Ve en son olarak bu aracın en havalı noktalarından bir tanesi. C sütununda V12 yazısı. 600 sel V12 olarak başladık motorumuzla ve V12 yazımızla bitiriyoruz.